Dikkat dikkat! Corendon Sportox uçuşu için son çağrı. Bu uçuşta bolca spor konuşulacak, yıldız isimler ağırlanacak ve oyun dışı hiçbir şey kalmayacak. Koltuklarınızı dik konuma getirin, telefonlarınızı uçuş moduna alın. Ama kahvenizi unutmayın. Çünkü Corendon Sportox şimdi başlıyor. Kaç metreye kadar iniyorsun? 62 metreye kadar indim ben paletsiz bir şekilde. Bu sporu yaptıkça sınırınız neresi anlayıp bilerek durmanız gereken yeri artık anlıyorsun. Bazen diyorum ki niye yapıyorsun tam olarak? Yani neyini seviyorsun? En mutlu olduğum çocukluk anılarım, suda olduğum çocukluk anılarım öyle söyleyeyim. Aşağıda bayılıyorsunuz, birden gözünüzü açtığınızda havuzun kenarında bir sürü insan var başınızda. Sizi kendinize getirmeye çalışıyor ve hiç tahmin etmeyeceğim balıklarla karşılaştım. Bazıları o kadar güzel parlıyor ki rengarenk. Aşağıda bir mücevher gibi ama dolaşıyor. Bu spora başladığımda 28 yaşındaydım. 30 yaşında milli bir sporcu olarak ülkemi temsil etme şansı yakaladım. Corendon Sportox'a hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir konuğum var. Sevdiğim bir konuğum diyorum. Henüz daha tanışalı 10 dakika oldu ama ben bayıldım. Eminim sizler de bayılacaksınızdır. Yağmur Ergün. Sevgili Yağmur hoş geldin. Hoş bulduk. Ben anons etmeyeyim ama sen ne olduğunu anlat, olur mu? Ben serbest dalış milli sporcusu ve eğitmeniyim. 3 senedir bu spor içinde elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Farklı bir hikayem var tabii ki. Bugün O merak hikayene ediyorum. geçeceğiz ama biraz mütevazi davrandın. Şampiyonluklarından bahsedelim. Evet, Türkiye rekorlarım var. Hem Evet. havuzda hem derinlikte. 2 senedir 11 yarışmada 11 Türkiye rekoru kırdım. Dediğim gibi hem havuzda hem derinlikte devam ediyorum tabii ki. Umarım daha da üstüne katlayarak geliştirmeye devam edeceğim. Bakalım. Şimdi öyle bir şey ki yaptığın spor, bir derinlik, o derinlikten aşağıya iniyorsun, tek nefeste iniyorsun. Evet. Kaç metreye kadar iniyorsun? 62 metreye kadar indim ben paletsiz bir şekilde. Paletsiz Evet. 62 metreye Aşağı doğru derinliğe iniyorum. Evet, baş aşağı iniyorsun. Evet, yüzerek sadece. Hiçbir ip desteği, palet kullanımı vesaire olmadan kurbağalama tekniğiyle aslında hepimizin aşina olduğu. Yüzerek aşağı inip yüzerek yukarı çıkıyorum. Bir de bunun yanında tabii ki havuz sporu ve Oraya geleceğiz. havuz Şimdi bu tamam 65 kısmı var. metreye gelelim öncelikle. Bu 65 metreye inerken nelere dikkat ediyorsun? Her şey eğitimle başlıyor serbest dalışta. Çünkü aşağı indikçe basınç artıyor. Basınç Doğru. arttıkça da tabii ki hava boşlukları küçülüyor ve sizin kulak eşitleme yapmanız gerekiyor. Adaptasyonu sağlamanız Kulak gerekiyor. eşitleme ne demek? Şu demek aslında kulağımızda bir hava boşluğu var iç kulağımızda. Östaki borusu aslında orası. Ben aşağı indikçe her 10 metrede bir bar basınç artıyor. Bu da demek oluyor ki hava boşlukları küçüldüğü için benim östeki borumdaki hava küçülmeye başlıyor. Ama o küçülen hava kulak zarımı mutlaka hissetmişsinizdir daha önce 1-2 metreye bile daldıysanız arkaya doğru çekmeye başlıyor. Eğer ben kulağımı eşitlemek için o havayı göndermezsem tekrar Nasıl gönderiyorsun? burnumuzu kapatıyoruz. Hı hı. Daha sonra ya akciğerimizden ya da ağzımızdaki havayla gibi tekniklerle aynen öyle. İşte bu insanlar Yutkunur gibi bir yutkunur anlamda. evet bu daha uçağa binenler vesaire yutkundum sakız çiğnedim geçti gibi söylemler var biliyorsunuz. Aslında bunun gibi bir şey. Her 10 metrede bir yaşıyorsun bunu, öyle mi? Her 10 metrede bir bar artıyor ama Bir bar. aslında her metrede bir yaşıyorsunuz bunu. Yani her 10 metrede bir sadece bar artışı devam ediyor. Onu 10 metrede tekrar bölerseniz her metreye yine büyük bir basınç farkı oluyor. Peki denizde iniyorsun aşağıya. Evet. İndikçe ışık kayboluyor sanıyorum, değil mi? Öyle bir rivayet var. Işık tamamen hiçbir zaman kaybolmuyor. Tabii ki kararıyor. Bir 10 metre gibi değil. O kadar alamıyorsunuz güneş ışığını. Fakat kapkaranlık, bir zifiri karanlık olmuyor. Nerede oluyor? Birazcık daha böyle kapalı işte Blue Hole gibi yerler var. Mısır'da var mesela. Oralarda evet daha karanlık oluyor ve 100 metre aşağısına inecek sporcular genelde başlarına bir fener takarak iniyorlar. Fakat 60, 70, 80 metrelerde tamamen ışığın kaybolduğunu söyleyemeyiz. Denizin altını keşfediyor musun, izliyor musun peki? 60-70 metrelerde izlemiyorum açıkçası. Çünkü orada odaklandığınız tek şey nefesiniz ve bir noktada orada kalıyor olabilmek. Birazcık daha yarışma kısmı 60-70 metrelerde olduğunuzda daha aşağı inip görevi tamamlayıp sonra tekrar yukarı çıkmaya odaklı. Ama keyif dalışları dediğimiz işte fun dive kısmında tabii ki aşağıya inip 15-20 metrelerde, 30 metrelerde belki
İşte batıklar oluyor, çok güzel mercanlar, balıklar oluyor. Onları Gördüm keşfetmeye Instagram'ında. bayılıyorum yani. Gördüm Instagram'ında var birkaç. Evet, bayağı bir Peki şeyler koymaya kaç dakika çalışıyorum. nefesini tutabiliyorsun? Ben 5,5-6 dakika nefesimi durarak tutabiliyorum. Yani şu anda senden istesek 5,5-6 dakika nefessiz durabilirsin öyle mi? Tabii ki belli hazırlıklarla şu an Mutlaka. durabilirim. Antrenmanda evet yapmaya çalıştığım ve yaptığım şey bu. Yüzerek de bunun 3,5 dakika. 3,5 dakika Evet, yüzerek. yüzerek. Yüzereye geleceğiz. Yüzerek sanıyorum şu değil mi? Yüzerek ifade ettiğimiz şey. Bir olimpik 50 metrelik bir olimpik havuza bir nefes alıyorsun. Atlıyorsun ve 3,5 dakika boyunca yüzüyorsun suyun altında. Evet, doğru. Bu derinlik için de geçerli. Derinlikte de aynı şekilde 60 metreye inip paletsiz bir şekilde paletsiz yukarı yüzerek çıktığınızda da 3,5 dakikayı buluyor. Peki Yağmur, 5,5-6 dakika bir insanın nefessiz durması, oksijensiz kalması anlamını taşıyor benim için en Evet. azından. Bu hani bir beyne ya da bir organa hasar vermiyor mu? Araştırmalarda şu anda kanıtlanmış herhangi bir hasar ya da negatif bir bulgu yok açıkçası. Fakat benim duyduğum, gözlemlediğim sporcu arkadaşlarımda bunu çok uzun süredir yapan insanlarda dediğim gibi bu kanıtlanmış bir şey değil. Herhangi bir zararı da yok gibi görünüyor ama gözlemlerimize göre belki biraz unutkanlık olabiliyor. Biraz böyle deformasyon konusu o taraflarda olabiliyor ama herkese değil. Yani zaten bu hani çok zararlı ve kanıtlanmış zararları olan bir spor olsa devamı gelmezdi ve geliştirilmeye de çalışılmazdı. Biraz sınırlarınızı bilmeniz gereken bir spor. Çünkü tabii ki oksijensiz kalıyorsunuz ve o sırada sizin eğer hareketli bir şekilde yüzerek devam ediyorsanız hipoksiye girdiğiniz bir an oluyor. Hipoksi demek birazcık daha oksijenin artık oksijen seviyesinin çok düştüğü. Azalması demek. Aynen öyle. Belli bir seviyenin altına inmesi demek. Daha sonra bu bir sonraki aşaması da bayılmak. Fakat serbest dalışın en güzel taraflarından biri insana kendi sınırlarını öğretmesi. Çünkü siz bu sporu yaptıkça ve bunu deneyimledikçe sınırınız neresi anlayıp bilerek durabiliyorsunuz. Durmanız gereken yeri artık anlıyorsunuz. Yani hırsla hayır ben orayı istiyorum deyip gidebildiğiniz bir spor değil bu. Çünkü beyin diyor ki bir yerden sonra hop bir dakika ben seni Buraya yaşatmak kadar için taşırım. aynen öyle buradayım. Şu anda artık tehlikeli bir noktaya geldin sen. Ben kapatıyorum kendimi diyor ve kapatıyor. Hiç öyle bir anın oldu mu? Tabii ki. Öyle Tabii ki mi? oldu evet. Peki hadi birlikte hazırlanalım. Yani Tabii ki. 3,5 dakikaya ya da 5,5 dakikaya hazırlanacağız. Nasıl bir süreç yaşamamız gerekiyor? Şöyle Hani bir hazırlık sürecinden söz ettiğin için Tabii söylüyorum. ki, tabii Onu ki. deneyimleyelim birlikte. Tabii ki. Ya, antrenmanlarda, yarışmalarda aslında her sporcunun kendine özgü rutinleri var. Her şeyden önce biz bir anda hadi bakalım 5 dakika tutalım diye girmiyoruz hiçbir antrenmana Şöyle veya yapalım mı? yarışmaya. Şöyle yapalım mı? Yağmur 3 ay sonra Evet, Mart ayında 65 metrelik bir dalışa gireceksin. evet tamam. Şimdi hazırlık sürecini anlat bize. Anlatayım tabii ki. Bir kere haftanın neredeyse 4-5 günü en az ya kara ya su antrenmanım oluyor. Eğer derinliğe gireceksem derinlik adaptasyonunu sağlamak için haftanın en az 3 günü derinlik antrenmanı yapıyorum. Suyun içinde oturuyor musun? Suya giriyorum. Ondan sonra yavaş yavaş daha ilk hiç antrenman yapmadıysam, sezonda yeni başladıysam adaptasyonu sağlamak için 30 metrelerden, 40 metrelerden başlıyorum. Ufak dalışlar, kendimi çok yormadan, anlamaya çalışarak, tekniğimi geliştirmeye çalışarak ufak antrenmanlar. Daha sonra bir sonraki aşama artık derinleşmeye başlıyorum. 2 metre, 2 metre, belki işte üstüne 5 metre ekstra koyarak. Bunun yanında kara antrenmanlarıma devam ediyorum. Bu ne demek? Kara antrenmanları Güç nasıl? antrenmanları aslında. Yani fiziksel olarak kendimi güç tutmaya çalışıyorum. Bir de bunun yanında nefesime, akciğerim için, göğüs kafesim için, diyaframım için ekstra esnetmeler yapıyorum. Nefesim için tuttuğum tablolarım var karada, suya hiç girmeden. Göğüs kafesi esnetmesi için yine farklı egzersizlerim var. Diyafram esnetmesi için ayrı egzersizlerim var ve bunlar derinlikte benim çok işime yarayan unsurlar aslında, geliştirmem gereken şeyler. Her günümü bu şekilde geçiriyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum ve kendime dediğim gibi 2 metre koya 65 metreyi buluyorum. Sen daha önce yüzücüydün. Evet, yüzücüydüm. Voleybol anlayabiliyorum. Ya beni bağışla anlayamadığım için Yo, değil ama hayır, seni değil merak mi? ettiğim için, Tabii seni ki. buraya iten süreci merak ettiğim Tabii için ki. soruyorum. Basketbolda anlayabiliyorum. Ama Yağmur neden dalışçı olur? Niye nefesini 5,5 dakika tutma ihtiyacı hisseder? Şimdi bunu ben de soruyorum kendime ara ara. Özellikle yarışmalarda. Yarışmalarda tam son 3 dakikamız, 5 dakikamız verilmeden önce kulvarın başında ya da artık halatın başına geldiğinde bazen diyorum ki niye yapıyorsun tam olarak? Yani neyini seviyorsun?
Sonra yarışmaya giriyorum. Çıktıktan sonra o kadar keyif veriyor ki bana onu başarmış olmak. Ben çocukluğumdan beri suyu çok sevmiş, aşık olmuş bir kızım aslında. Hatta annem ve babam şey anlatır. Daha 5-6 aylıkken beni havuza koymuşlar. Çıkarttıklarında ağlıyormuşum. Duşa soktuklarında yine suyu kestiklerinde ağlıyormuşum falan. Ve şeyi hatırlıyorum çocukluğumda da. Bir havuz olduğunda hep dibinde gezerdim. Ne var ne yok hep aramaya çalışırdım. Bilmiyorum niye ama beni hep çok çekiyordu su. Çok seviyordum. Sonra zaten yüzmeye başlama sebebim buydu. En mutlu olduğum çocukluk anılarım, suda olduğum çocukluk anılarım, öyle söyleyeyim. Arkasından bu tabii gelişe gelişe, çünkü yüzme dediğiniz gibi böyle şu an çok daha iyi bir durumda tabii ki Türkiye'de ve dünyada. Ama bir 15 sene önceye döndüğünüzde ne yazık ki okulla Kadar beraber değil. çok zor ilerletilen ve bir basketbol, voleybol, futbol kadar Ondan size da geri çok dönüşü zor. olmayan Tabii, doğru. bir spordu. Doğru. Daha sonra ben bunu hobim haline getirerek tüplü dalışa başladım. Ve tüplü dalışla suyun altını keşfetmeye başladım ve İnanamazsınız, bambaşka bir dünya. Zaten mutlaka hani sizde hem fotoğrafları olsun, belki siz de gidip şnorkel yapıyorsanız görmüşsünüzdür. Yok, ben yapamıyorum o kadarını. Yaparız o zaman mutlaka. Yani gerçekten bambaşka bir dünya. Hiç bilmediğiniz canlılar, rengarenk mercanlar. Böyle hani dış dünyada şu an burada görmediğiniz farklı bir dünya var aşağıda. Bu büyüleyici bir şey gibi geliyor bana. Scuba'yla, yani tüplü dalışta biraz bunu keşfetmeye başladım. Bayağı uzun sürede scuba yaptım aslında. Üniversitede başladım bir okul kulübüyle. İşe başladıktan sonra benim için her yaz tatil demek aslında. Yine dalış demekti. Biraz artık bu zaman geçtikten sonra dedim ki, farklı şeyler aramaya başlayınca ya serbest dalış diye bir şey de var aslında. Ben bir de bunu denemek istiyorum dedim. Bunu söylediğimde 2018'di. Bize serbest dalış ya da dalış kategorilerini anlatır mısın? Tabii ki anlatırım. Serbest dalış tek nefeste aslında hiçbir ekipman kullanmadan genel olarak derinliğe dalmak, en uzun mesafeye yüzmek veya en uzun süre nefes tutmak Bu havuzda. kısmı. Aynen öyle. Havuz kısmı az önce söylediğiniz gibi 50 metrelik olimpik havuzlarda tek nefeste gidip geldiğiniz, yani benim Türkiye rekorum orada 228 metre şu anda Hı hı. paletle. Paletsiz 162 metre. Gidip geldiğiniz bir branş. Bunun içinde işte monopalet, yani büyük bir deniz kızı aslında paleti gibi düşünün. Çift palet, 2 palet beraber. Paletsiz direkt yüzerek yaptığınız branşlar var. Bir de bunun yanında suda nefes tuttuğunuz statik branşı var. Aynı zamanda bir de derinlik branşları var. Derinlikte yine tek nefeste en derine indiğiniz disiplinler. Az önce saydığım palet, monopalet, paletsiz. Bir de bunun yanında ip destekli dediğimiz, ipten tutarak indiğiniz ve çıktığınız bir branş var. Böyle havuz ve derinlikte 4'er tane yarışma branşımız var. Biz de bunlar için çabalıyoruz. Ben de şu anda havuzda başladım aslında kariyerime, serbest dalış kariyerime. Ondan sonra derinliğe birazcık daha aktarmaya çalışıyorum. İkisini bir arada yürütmek biraz daha zor oluyor havuzdan derinliğe. Çünkü dünyada hem havuz hem derinlik yapan çok sporcu yok. Ben onlardan biriyim. Bakalım ne kadar devam edecek, göreceğiz. Peki, annen ve babadan söz ettik daha yetişirken. Bir annenin ve babanın en korktuğu şey bir anda evladının gözlerinin önünden yok oluvermesidir. Aman Evet. Allah'ım, nereye gitti diye. Şimdi ben senin annenin ve babanın yerinde olsaydım, hani denize bakıyorum ve kızım bir anda Yok. onların yaklaşımları nasıl sana? Yani şöyle, ben ilk başladığımda ve yarışmaya karar verdiğimde bütün çevrem, işte iş yerim, o zaman çalışıyordum, kurumsal bir hayatım vardı. Ailem tabii hani istiyorsan böyle bir şey yap ama ne kadar güvenli? Ya kimse çok oralı olmadı açıkçası. Çok da anlamadılar ne yaptığımı, ne ettiğimi. Sonra geldiklerinde anladılar biraz durumun vaziyetini. Annem hala izleyemez yarışlarımı. Öyle mi? Yani açıyor ama şey diyor, duramıyorum diyor. Yani hani içim yiyor, oradan bir an önce çıkmanı istiyorum diyor. Çünkü evet, hani evladınız nefes almadan bir de Derinliklerde kayboluyor. derinliklerde kayboluyor, havuzlarda bayılıyor, yani hani ne yapıyor bu kız diye geçiriyorlar. Ama bunun sonunda elde edilen başarılarla da en çok onlar gurur duyuyor baktığınızda. Çok inanıyorlar bana, hep yanımda ve destekler. Ne kadar korksalar da, ben Çok de olsam şanslısın. ben de korkardım tabii Çok ama. şanslısın. Teşekkür ederim. Evet. Peki, tam işte o annenin ve babanın hissettiği an, bedeninin, beyninin, bir dakika dur Yağmur,
artık bundan sonrasına gidemeyeceğim dediğin an oldu mu denizde? Denizde, derinlikte olmadı henüz. Derinlikte ben hala kendi sınırlarımı görmedim açıkçası. Az önce söylediğim gibi hem havuz hem derinlik yaptığım için derinliğe şimdiye kadar o kadar odaklanamadım. Sadece tek bir disiplinde aslında odaklı bir şekilde yarışabildim. O da no-fin. İleride bakalım neler olacak göreceğiz. Ama havuzda bu söylediğiniz cümleyi söyleyip kendimi durdurmayıp bayıldığım oldu. Şimdiye kadar Bayıldığın oldu. 2 kere bayıldım. Evet. Yüzerken. Evet. O kısım durmanız gerektiğini hissettiğiniz ve durmadığınız kısım tam olarak insanın kendi sınırlarını aşmaya çalıştığı, durdurmadığı, vücudun da artık onu durdurduğu nokta. Dedim ya o yüzden serbest dalış biraz daha kendinizi anlamanız, bilmeniz gereken felsefesi aslında buradan geliyor işte. Kendinizi, sınırlarınızı doğru bir şekilde karar verip uygulamanız gereken bir spor. Ben onu 2 kere yapmadım. Sebepleri vardı tabii ki. Yani sonuçta bir yarışmacıysanız... Kendine meydan okuyordun. Tabii ki bir yarışmacıysanız en iyisini yapmak istiyorsunuz. Ama öğrendim. Nasıl öğrendim? Bunları yaşamak hiç hoş bir şey değil. Aşağıda bayılıyorsunuz. Birden gözünüzü açtığınızda havuzun kenarında bir sürü insan var başınızda. Sizi kendinize getirmeye çalışıyor ve tabii ki diskalifiye olduğunuz bir yarışma oluyor bu. Dünya oyunlarında olmuştu hatta. Benim için çok önemli bir yarışmaydı. Çok güzel dersler almış oldum bunları yaşayarak. Çünkü sonra tabii ki günlerce rüyalarıma girdi. Niye öyle yaptım? O an çıksaydım bunu anlamıştım aslında diye kendimi çok hırpaladığım da oldu. Ama hep iyi tarafından bakmaya çalışıyorum ben yaşadığım iyi ya da kötü şeylere. İyi tarafı da bana sınırlarımı nerede durmam gerektiğini öğreten tecrübeler oldu bunlar. Çünkü spor, özellikle doğa böyle bir şey. Siz eğer bilmezseniz nerede durmanız gerektiğini o takat gibi bir şekilde çarpıp size gösteriyor. Yağmur, hep merak ederim. Ben hani suyun üstünde dururum aslında. Yüzebilir miyim onu bile bilmiyorum. Yani tabii yüzerim ama Tabii ki. suyun üzerinde dururum ben daha çok. Yüzmek de denmez buna çünkü. Dalmak hiç denmez. Ama hep merak ederim o denizin altında neler var, Çok neler güzel yaşanıyor. şeyler var, inanamazsınız. Böyle daldığın zaman ama ya da tüplü dalış yaptığın zaman böyle karşılaştığın enteresan canlılar var mıydı böyle Çok hiç? fazla var, Mesela? inanılmaz yani. Nereden başlasam bilemiyorum. Bu konuda Mısır, Kızıldeniz gerçekten büyük bir cennet. Bizim ülkemizde denizleri mükemmel, doğası harika ama su altımız Kızıldeniz kadar canlı değil tabii ki. O yüzden orayı söylüyorum. Orada hiç görmediğim, renklerini işte belki hiç tahmin etmeyeceğim balıklarla karşılaştım. İşte bazıları böyle kanatlı, hem üstünde hem altında kanatları var. Bazıları o kadar güzel parlıyor ki rengarenk. Aşağıda bir mücevher gibi ama dolaşıyor. En son yunuslarla beraber yüzme şansım oldu. Denizde. Denizde, Nasıl yüzdün? vahşi doğada. Yani onlarla yanında yüzdüm aslında. Yanından yüzdün, tutunarak değil. Yok Ha. hayır. Hiçbir şekilde Hı hı. müdahale etmeyerek. Buradan da sosyal olarak onu da hemen uyarı yapalım. İşte bir kaplumbağa, balık ya da onun gibi herhangi bir canlı su altında hiçbir zaman müdahale edilmemesi gereken canlılar. Neden? Çünkü onların doğası, onların evi, onların etmemek yeri gerekiyor. kesinlikle asla rahatsız etmemek gerekiyor Anladım. aslında. Hani birisi sizin evinize ya da alanınıza girip sürekli size dokunmaya ya da sizi takip etmeye Çok çalışsa haklısın. çok sinir bozucu olurdu. O yüzden buna çok dikkat ediyoruz. Bunu da yeri gelmişken söyleyelim. Ama yunuslarla da şöyle oldu. Endonezya'da zaten o yunusların bulunduğu bir alan vardı. Yerliler de artık biliyor tabii ki orayı. Şansınıza oraya gittiğinizde eğer yunuslar işte görünüyorsa, yüzüyorsa oralarda atlıyorsunuz suya. Onları sadece aşağıda yüzerken rahatsız etmeden uzak bir İzliyorsunuz. şekilde izliyorsunuz. Mükemmel bir deneyimdi benim için. Onların beraber aşağıda oynaması, sonra bize şov yapıp işte atlamaya başlamaları ve ben oradayım, çok yakınından geçiyorlar, merak ediyorlar ne olduğunu falan. İnanılmazdı benim İnsanın için. Yunus olası geliyor değil mi? Ya o kadar güzeldi ki gerçekten hani büyülendiğim anlardan bir tanesiydi. Mısır senin için önemli bir destinasyon. Evet, Mısır benim için ilk derinlik yarışmam. Evet, çünkü Corendon da oraya uçuyor, Corendon Airlines. Orada senin Türkiye rekoru kırdığın bir Evet. yarış var. O anı bize biraz anlatır mısın? 58 metre miydi? 58 metre derinlik ilk Türkiye rekorumdu, paletsiz. Benim için şöyle, zaten Mısır'da her şeyden önce derinliğe ilk defa yarışacak olmak benim için çok heyecanlıydı. İkincisi Mısır'ın su altını görmek benim için büyüleyici bir deneyimdi. Çünkü girer girmez rengarenk mercanlar ve balıkları görünce ya dedim burası nasıl bir cennet? Hani tamam ben seviyordum su altını ama bu ayrı bir şey. Sonra onun yanında tabii ki çok büyük bir heyecan var. Ne olacak, ne yapacağım ilk yarışmam. Yavaş yavaş ilerleyen bir yarışmaydı. Bir hafta sürdü. Neredeyse her gün yarıştım.
Son günde artık yarışmanın rekor deneyeceğim gündü. Hiçbir zaman kendi üstümde açıkçası baskı hissetmedim ya da çok büyük bir hırs içine de girmedim. Yapmak istediğim şey keyif almaktı. Hala da öyle. Çünkü serbest dalışın bana getirdiği hayat tarzı demeyeyim, felsefe, içinde işte doğayla sürekli bir arada olmak, insanlar, bunlara o kadar minnettarım ki genel olarak. O an da benim için öyleydi. Çünkü başlangıcıydı zaten ve farkındaydım bunun. Dedim ki gireyim, keyif alayım, elimden geleni yapayım. Bunu yapabilecek kadar güçlü hissediyorum. Yapabilirsem ne mutlu bana. Girdim aynı şekilde. Yüzdüm, çıktım. Çıktığımda insanlar bayağı böyle işte alkış, kıyamet, mutlu oldular. Ben zaten çok mutluyum, ne olduğunu farkında değilim. Benim için yeni bir adım olduğu için, çünkü daha yeni bir dünya olduğu için yaptığım şeyi de o zaman o kadar farkında değildim açıkçası. Yaptık, çok güzel oldu deyip daha da basitleştirdiğim bir yerdeydim. Şimdi dönüp baktığımda şey diyorum, ya aferin, iyi cesaret etmişsin, bunu yapmışsın. Hani bir de ondan bir iki ay öncesinde işte Mısır'da köpek balıkları, onlar bunlar, balinalar. Tabii ki onları çok görmek istiyorum bu arada. Onlar için de çok heyecanlıyım. Şeyi de bilmiyordum, derinliği o kadar yapmadığım için aşağıda bir şeyle karşılaşır mıyım? En büyük sorulardan bir tanesi de bu oluyor. İşte aşağı inerken korkuyor musun? Büyük bir balıkla karşılaşmaktan ya da işte bir tehlike olmasından. Bu soru çok geliyor. Hiç aklıma gelmiyor, biliyor musunuz? Hatta görsem ne mutlu bana. Çok keyifli olur aksine onu kendi doğasında görüyor olmak ve benim de onun Bir yanına şey inmiş soracağım olmam. burada. Kuzeyde çok dalış olmuyor değil mi yukarıda? Var aslında. Var mı? Orada da var. Hatta balinalarla çok fazla dalış Evet, yani onun, yapıyorlar. onun için söyledim. Yani kuzeyde çünkü o Buzullarda. hayatı, o balinaları, büyük balıkları görmek çok daha mümkün, onun Çok için çok sordum. çok güzel. O tabii ki başka bir dünya Evet. orası yani. Yağmur, hayat sadece böyle gitmiyor. Tabii Bazen ki. böyle türbülanslar oluyor. Senin kariyerinde, sporculuk kariyerinde türbülans dediğin o an neresiydi diye sorsam sana. İlk bayıldığım yarışmamdı. Çünkü başladıktan sonra çok hızlı ve güzel ilerledi kariyerim. Zaten ilk yarışmamda ilk Türkiye rekorum geldi. İkinci yarışmamda derinlikte yine bir Türkiye rekoru geldi. Ve dedim ki okey, tamam, ben demek ki çalışınca ve isteyince yapıyorum. Sonra artık diğer sezon başladı. Çok hazır olmadan bir yarışmaya girdim ama artık hani sonuçta öncesinde yaşadığınız o güven duygusu var ya, ben yapıyorum güven duygusu. Hasta olsanız da, farklı şeyler olsa da olsun ya hani deyip gözünüzü karartıp yapmaya çalıştığınız bazı şeyler oluyor. O da öyle bir yarıştı benim için. Suya girmeden aslında fiziksel olarak yetersizdim, biliyorum, farkındayım. Vücudum alarm veriyor. Hiçbir şey dinlemedim ve bildiğim yoldan gidip ben yapacaksam, eğer yapmak istiyorsam yaparım diye düşünüp devam ettim. Suyun altında git gel falan, 150 metrede artık paletsiz havuzda. İlk defa bayıldım. Yukarı çıktığımda ne olduğumu şaşırdım, yani hani ilk defa böyle bir şey yaşıyorum diye. Arkasından neredeyse herhalde birkaç hafta ara verdim. Ben dedim biraz ara vereyim. Çok hızlı başladı her şey. Bu kadar hızlı devam etmemesi gerekiyor. Peki bunun O dışında benim bir şey türbülansımdı yapıyor herhalde. musun? Yoga gibi, efendime söyleyeyim, pilates gibi. Şöyle, tabii ki yapıyorum. Ben serbest dalışa başlamadan önce de sadece yüzme odaklı, sürekli suda olmaya odaklı bir sporcuydum diyeyim. Yani spor kanalım benim her zaman suydu. Bunun yanında işte tabii ki güç çalışmaları, pilates, yoga, nefes egzersizleri, bunların hepsi hayatımın bir parçası. Bisiklet binmek, koşmak aynı şekilde şu an katmaya çalıştığım, biraz daha gelişmeye çalıştığım bir nokta. Çünkü ne kadar çeşitlendirirseniz aslında hepsi birbirini o kadar besliyor. Onun farkındayım. Tabii ki profesyonel olmak bir konuda başka bir şey ama her daldan ufak ufak renklendiriyor yani aslında bu benim de muhtemelen Peki atlet Yağmur, kısmımı. bir de şu tarafı var. Evet. Sen bu dalda çok başarılı olmaya başlıyorsun galiba dediğinde bir an vardır mutlaka. Evet, Senin var yükseliş tabii ki. anın. Tabii ki var. O da ilk milli takıma girdiğim ve ilk defa dünya şampiyonasına gittiğim zamandı. Çok heyecanlanarak ve çok gururlu bir şekilde gittim oraya. Gitmeden önce gerçekten yoğun bir hazırlık çalışması yaptım. Ve oraya gittiğimde tek hedefim ülkemi en iyi şekilde temsil etmekti. Ülkemle gurur duyan bir insanım ben ve bayılıyorum yani hani Türkiye'yi anlatmayı, göstermeyi, güçlü olmayı, temsil etmeyi. Orada da öyle bir şansım olunca, bir de baktığınızda ben bu spora başladığımda 28 yaşındaydım. 30 yaşında milli bir sporcu olarak
ülkemi temsil etme şansı yakaladım. Bu çok büyük bir şeydi benim için, hayatımda bir dönüm noktasıydı. Orada o dünya şampiyonasında en iyi derecelerimi yaptım ve ilk defa dünya şampiyonasına gitmiş bir insan olarak birçok elit atletin merhaba sen de yeni geldin herhalde. Gayet iyi derecelerim, tebrik ederim dediği bir sporcu oldum. O benim için ben artık bir şeyler yapmaya başladım ve daha da iyisini yapabilirim dönüm noktamda muhtemelen. Eczacıbaşı'nda sevgili Simge Aköz'le, voleybolcu, onunla konuştuğumuz zaman aldığın en güzel iltifat neydi dediğimde bir kız çocuğunun bana abla büyüyünce ben de senin gibi olmak evet. istiyorum demesi. Kesinlikle. Ben sporcuları çok seviyorum. Başarılı sporcuları daha çok seviyorum. Ama başarılı kadın sporcuları bir başka seviyorum. Teşekkür ederim. Yani iyi ki varsınız. Teşekkür Çünkü Türkiye'de bütün kız çocuklarına, bütün kadınlara örnek oluyorsunuz. Ne mutlu senin gibi bir sporcumuz var. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Senden ederim. çok şey öğrendim. Ya Bunu da teşekkür ifade ederim. edeyim. Çok sağ olun. Çok başarılı olmanı yürekten diliyorum. Teşekkürler. İnşallah bir başka programda yine tekrar birlikte sohbet İnşallah. şansını bulmuş oluruz. Bu haftalık bu kadar. Corendon Sport'tan görüşmek üzere.